Ekotentik Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda deniz kabuğu delmenin yöntemlerini anlatacağım. Benim bildiğim 3 yöntem var. Bunların hepsini tek tek sizlere tarif edeceğim. İlk önce en ilkel yöntemden bahsedeyim. Aslında ben bu yöntemi çok tavsiye etmiyorum. Çok da kullanmıyorum. Çünkü benim dramelim var. Üçüncü yöntemde dramelin ne olduğunu anlatacağım. Bunu kullanacağız. Ben bunu buldum. Bu şişi kullanacağız. En sivri olanını seçtim. Daha çok sarkaçlarda kullanıyorlar. Çünkü çok zarif bir delme olmuyor. Bazen kocaman deliniyor. Bazen de deniz kabuğu parçalanıyor. Şu noktaya getiriyorum. Şu an inşallah masayı falan yıkmam. Şiş yamuldu. Tamam, öbür tarafı deneyelim. En sertini mi seçtik acaba? Ben orayı sivri diye o tarafa getirmiştim ama zayıf noktasına vurduk. Evet. İşte bu yüzden tavsiye etmiyorum. Evet, başka bir deniz kabuğunu kurban seçelim. Bakalım bunu delebilecek miyiz? Evet, bu sefer oldu. Deniz kabuğunu delmeyi başardık. Ama az önce de gördüğünüz gibi riskli. Deniz kabuklarını parçalayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci yönteme. Daha nazik olan ikinci yönteme yani. Burada tavaya koydum deniz kabuklarını. 1 su bardağı suyu ilave edeceğim. Böyle üzerini kapatsın. Ve gliserin kullanacağım. Bunu eczanelerden, aktarlardan bulabilirsiniz. Şöyle iyice içine karışsın. Bu deniz kabuklarının yumuşamasını sağlayacak gliserin. Şimdi tavanın kapağını kapatıp 5 dakika kaynatacağım. Kaynattıktan sonra da 1 saat bu sıvının içinde bekleteceğim deniz kabuklarımızı. Deniz kabuklarını beklerken 3. yönteme gelelim. Tüm bu malzemeleri kaldıralım ilk önce. Matkapla delme yöntemini anlatacağım. Şimdi ben size genel olarak bilgi vermek istiyorum. Şöyle bir uzantı var. Bu uzantıyı aldım ben. Aslında şu ucu direkt şurada kullanabiliyorsunuz. Ama o zaman şöyle ele ağırlık yaptığı için ince işlerde biraz zorluk oluyor. Eli yoruyor. Bu eklentiyi buraya takıyoruz. Bu uçla çok rahat kalem kullanır gibi kullanabiliyoruz. Bir de dramelin böyle çeşitli uçları var. Ben edinebildiğim kadar fazla edinmeye çalıştım zamanında. Böyle bir dramel hazinem oldu. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela cam delebiliyorsunuz. Bunu açmaya bile kıyamadım. İleriki videolarımda cam kolyeler, cam takılar yapacağım. Onlarda açacağım. Bu cam delme ucunu sipariş ettiğiniz zaman içinde bu sıvısı da çıkıyor. Bu sıvıyı cama damlatıyorsunuz ve daha sonra dramelin uç kısmına bu ucu takıp camı delebiliyorsunuz. Benim ahşap şekillendirmede kullandığım ama birçok da yerde kullanılabilecek zımpara ucu var. Bunların böyle yedekleri satılıyor. Bu zımpara eskidiği zaman değiştirebiliyorsunuz. Bakın böyle taş şekillendirmede, ahşap şekillendirmede kullanılan uçlar var. Biz deniz kabuğunda bu en ince ucu kullanacağız. Şimdi şu aparatı anlatayım. Bunu bize lazım olan ucu dramele takmak için kullanıyoruz. Şuraya basıyorum. Çeviriyorum. Kabukları getirdim. İlk önce bir kontrol edelim. Evet. Şimdi bu deniz kabuklarını delmeden önce ıslatacağım. Çünkü aşırı toz oluyor.
bir kabuktu. Biraz zorladı ama böyle takı için özellikle ideal bir şekilde deldi. Suya batırmamın sebebini tozlanması olarak söylemiştim. Şimdi yaparken aklıma geldi. İkinci bir sebebi var. Elinizde taş ısınıyor dramel çalışırken ve tutamıyorsunuz. Suya batırdığınız zaman taş tekrar soğuyor. Şimdi ben bunların hepsini deleceğim ve bunlardan küpeler yapacağım, kolyeler yapacağım, akrilik boyalarla boyayacağım, ojelerle boyayacağım, bazen de hiç boyamayacağım. Bunların tarifleri için de gelecek videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Şimdi dramelimizin eşyalarını toplayalım, gelelim bizi gliserinli suda bekleyen deniz kabuklarımıza. Gliserinli sudan çıkardım onları. Kaynatma ve suda bekletme olayı deniz kabuğunu yumuşatmak için. Bakalım yeterince yumuşamış mı? Bu en küçük tornavidayla elimizle delmeye çalışacağız. Böyle bükerek. Bu kısmı çok kalın. O yüzden biraz uğraştıracak. Ben şunu söyleyeyim. Bu üç yöntemin içinde en iyisi dramel. Sürekli bu işlerle uğraşıyorsanız mutlaka dramel edinmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu işlem de bayağı bir uğraştırıcı. Yani belki böyle bir 15-20 dakika aynı hareketi yapmanız gerekiyor. Çok zaman alabilir. Benim bunu bırakıp dramelle delesim geldi. Hatta keserle vurasım geldi. Yani keserle vurmak bile daha iyi bence. Bu uğraştırıyor. Ve kırılıyor. Evet, bir tanesinde başarılı olduk. Onda hafif çatlamalar oldu. Böyle kayıplar oluyor bu iki yöntemde. Birinci ve ikinci yöntemde kayıp mutlaka oluyor. Dramelde de olabiliyor ama bu risk bayağı düşük oluyor. O yüzden ben bunları topluyorum. Dramelle bir çift küpe yapıyorum. Dramelin farklı bir ucunu kullanacağım. Bu yuvarlak uçlu. Bir de bununla deneyelim. Kullandığım bu uç daha ince bir delik açmayı sağladı. Bakın bunda biraz böyle meyiller oluştu etrafında. Ama yöntem olarak bu uç daha kolay. Bu uç daha kolay deldi. Şununla biraz daha sabırla beklemek gerekti. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra hemen bir çift küpe yapalım. Bunun için küpe aparatı ve halkalarımız var. Bu çok basit olacak. Deniz kabuğunu doğal haliyle kullanacağız. Videolarımı takip ederseniz akrilik boyalarla boyayacağım, vernikleyeceğim. Çeşitli şekillerde kolyeler, küpeler, belki yüzükler, belki sarkaç yapacağız. Tatlı bir çift küpem oldu. Olarak birinci ve ikinci yöntemi çok tavsiye etmiyorum. Birinci ve ikinci yöntemi ancak size bir kereliğine lazım olacaksa deniz kabuğu delmek, o zaman tavsiye ederim. Ama sürekli bu işlerle uğraşıyorsanız mutlaka ve mutlaka üçüncü yöntem olan dramel ile delmeyi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenilerinizi bildirirseniz sevinirim. Yorumlarda da sormak istediğiniz soruları bana yöneltebilirsiniz. Ayrıca Tek Otantik Sanat Atölyemize kayıt olmak için abone olup zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere sanat dolu, keyifli günler diliyorum.